Dün akşam neredeyse Güzelbahçe'ye kadar geldik. 4 kilometre kala. Naldere'nin artık sınır noktasında bir tane pansiyon bulduk. Kök pansiyon. Çok da güzeldi. Yani biraz daha geç girmiş olduk ama olsun, temiz, güzel, park bir yere girdik. Hatta pansiyonda biraz hostel de gibiydi. Yani böyle çok fazla geçe kalmadan, çok fazla yorulmadan bir yer bulabilmiş olduk. Şimdi de istikametimiz Gümüldür. Bugün biraz daha öteye gidecektik. Normalde rotamız daha uzaktı. Önce Gümüldür'e gideceğiz. Orada kamp yeri bulabilirsek. Bulamazsak da rotamızı uyacağız. Yani bugün bir şekilde 100 kilometreyi falan bulabiliriz. Eğer Gümüldür'de bir yer bulursak rotamız daha da kısa olacak. 60 kilometre falan. 65. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş kendimizi ısındırarak yola çıkıyoruz. Yani aşağı yukarı herhalde bir 3 kilometre, 4 kilometre sonra tırmanışlar başlıyor. Seferihisar tarafına dönüyoruz. Salatalıklarımızı yedik, kendimizi inişe verdik. Ben de o yüzden giyindim. İnişlerde göğsüme rüzgarı almayayım diye. Tayfun abi bekliyorum, o da geliyor. Ve çok az kaldı. Selçuk Kuşadası istikametinde Gümüldür'e doğru devam ediyoruz. Şu anda 42. kilometre, 43 hatta. Biraz daha indikten sonra, bundan sonra artık battı çıktı yollarla devam edeceğiz hedefimize doğru. Hatta 80 kilometreyi geçmek gibi bir niyetimiz var. Bugün her şey sabah 10 yorgunluğa rağmen falan sanki her şey çok çabuk geçmiş gibi. Daha saat 11.30 bile olmadı. O zaman yola devam. Ya duyduğum kokuları keşke kaydedebilsem. İnanılmaz yani. Sırf o kokular yüzünden bu turları yapıyorum diyebilirim. Ya aslında ya araba olan her yerde gürültü var. İster doğada olun, ister başka yerde. Araba kötü bir şey ya. Hani bizim de arabamız var ama şimdi bisiklet üstünden onu daha iyi anlıyorsun yani. Büyük zarar. Saat 1.30, aşağı yukarı 1 saat süren bir yemek molası, öğle yemeği molası verdik. Zira zaten 55 kilometre gelmiştik. Geriye kaldı 25 kilometre. 25 kilometrenin sonunda hadi biraz daha ileri gidelim diyebiliriz. Yani rotanın sonu değişken olacak. Ama karşıdan gelen rüzgar iyiden iyiye güçlenmeye başladı. Özdere'den çıkmadan önce bir su takviyesi yapalım dedik. Tayfun abi karşıya geçti Migros'a. Hala iyi gidiyoruz. Son 20 kilometre kamp atmak istediğimiz yere. Sadece gücümüze bakacağız. Gücümüz eğer el verirse biraz daha ileri gitmekte fayda var diye düşünüyoruz. Çünkü hem rotayı son bölümde kısaltmış oluruz. Akbük kalmak için daha güzel bir yer. Yani bazen birkaç adım ötesini planlamak, organize etmek gerekiyor. Bir de yarın bir yağış var. Ondan sonra bayağı fırtınalı bir gün var. Yani biz Bodrum'a böyle sanıyorum yağmurla birlikte falan girecek gibi gözüküyoruz. Yani daha önce yağmurda Ali ile sürmüştük. Şimdi Tayfun abiyle süreceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama yani üst üste böyle 80 kilometreler, 90 kilometreler. Özellikle bu sabah ben söyledim mi bilmiyorum ama son derece yorgun kalkmıştım. Artık böyle vücudum biraz dur dinlen diyor bana.
Ama yola çıktıktan sonra tekrar böyle o enerjiyi buluyorsun. Kendini ileri götürecek, sonraki noktaya vardıracak enerjiyi buluyorsun. Ne diyeceğim unuttum. Takviyeci geldi. Takviyeci. Muz almışsın. Yarım bir artarımız. Magnezyum vitaminisi yapalım. Soda almışsın. Aldım. Soda da aldım. Oradan da bir yükleme yapalım. Sağ ol. Tayfun abi de video çekiyor. Şimdi bir rampa tırmandık. 67-70 metrelere çıktık galiba. Şimdi salacağız. Sonra tekrar bir 60-70 ya da 80 tırmanacağız. Ondan sonra da varacağız varmamız gereken yere. Orada da karar vereceğiz. Devam edelim mi, kalalım mı? Saat büyük ihtimal artık 3'e geliyor. Bakıyorum. Evet, 3'e 5 var. Ya ben genelde prensip olarak yani 5'ten sonra kamp yerine girmeyi ya da bir otele girmeyi özellikle bisiklet turlarında buluyorum. Geç buluyorum. 5'ten sonra girersen çünkü 5'te gir, çadırını kur ya da otele git yerleş. Duşunu al falan. Sana bir zaman kalsın. Öbür türlü çok zaman kalmıyor. Hani söyleyip dökülüp direkt yatıyorsun. Ama bugün güzel gidiyoruz. Bugün performansımız gayet iyi. Yani şu saate kadar iyiydi. Bak şu yer uzun yer Pamucak sahili. Hı hı. Bak Duydu seni. Sırasına da bir şey kalmadı bak şurası. Orada bir şey vardı yoksa. Nereden? Varmış. Yok da. Gerçi oralara bedava geldik. Değil mi? Sahilde mangal çadır yasaktır. Ya bu çadır nasıl lanet bir şey ya? Başından beri işte Ali ile de olsun, Tarık'la da olsun sürekli o yasaktır, bu yasaktır, şu bu falan o kadar çok yani başka bir dil geliştirmek lazım. Ya onun yapılmasını istemiyorsan daha kibar bir dil seç. Bizde her şey çok kaba saba. O yasaktır, hayır. Hayır çadırda yani neyin çadırı yasak ya? Böyle gezen adam geldi. Ya işte Haftalarca mı kalacak? Haftaları yasak olsun. 3 ay çadır atanlar var ya, mangal, öyle düşünüyorlar. Şimdi bizim programa göre hedefimiz burasıydı. Yani 6 kişi de gelsek, Tayfun abiyle de gelmiş olsak biz burada kalacaktık. Ama görüldüğü üzere yani sezon açık olmadığı için hiçbir yerde açık değil. Oysa bir taraftan da sezon pek çok beldede açıldı. Mesela Ayvalık tıklım doluydu. Foça öyleydi. Yani bilmiyorum. Sonuçta bakalım soracağız, edeceğiz. Olmadı B planımızı uygulamaya koyacağız. Selçuk'a doğru pedal basalım dedik. Ona şimdi çay içerken Tayfun abiyle karar veririz. Evet bana daha büyüküne bakarsan bizim çok daha iyi. Şimdi bir küçük program değişikliği, hatta belki bir küçük çılgınlık yapıyoruz. Bir 30 kilometre daha katacağız rotamıza. Kuşadası'na doğru süreceğiz. Akbük'e zaman yol çalalım diye 30 kilometreyi şimdi bir şekilde almaya çalışacağız. Hadi bakalım. Saat 4 çeyrek geçiyor. Güzel vakitlice varırsak harika olacak. Vücut otomatik olarak turu bitireceğin yerde yavaş yavaş kendini salıyor. Üstüne biraz daha koyunca zorlanmaya başlıyor. Benim de enerjim son derece düştü. Üstelik böyle minik yağmur da atıştırmaya başladı. Çok büyük bir yağmur gözükmüyor. Geçiş gibi gözüküyor ama ne bileyim, eğer çadır kuracaksak içine kuru girmek önemli. Benim çadırım zaten şu an dışarıda. Şöyle. Islanabilir. Pamucak'tan Kuşadası'na doğru tırmandık. 60-65 metre falan. Ama çok enerjim bitti. Tayfun abinin de bitti büyük ihtimal. O da şimdi geliyor. Nasılsın Tayfun abi? Yok iyiyim. Valla. Dinlenecektin ya. Zorluyorsun kendini. Zorlamıyorum. Durursam ayaklarım çalışmayacak diye. Bence öyle bir şey olmaz. Türkiye'de reklam olması şu an.
Kapattık mı günü? Yani bugünü kapattık. Biri içiyorsak gün bitmiştir. Aynen. Tayfun abiyle çok yorgun olmamıza rağmen, yani ben kendi adıma çok yorgundum. Kuşadası'na doğru sürdük. Tabii bu mevsimde kamp yeri bulmak vesaire çok zor oluyor. Birkaç yer sorduk. Aradığımız numaralar artık orayı ben işletmiyorum dedi falan filan. Neyse sonunda bir karavan kampingi bulduk. Çok güzel bir yer. Linkini de aşağı bırakıyorum. Karavan olanlar için özellikle tavsiye edebilirim. Öyle çadır konaklaması kabul etmiyorlar. Daha doğrusu şöyle özetledi. Yolcuysanız kabul ederiz dediler. Bu çok zarif bir davetti aslında. Kabuldü, öyle söyleyeyim. O yüzden çok mutlu olduk. Burada da bir sürü karavan var, yabancılar var. Ortak alan var. Akşam aksiyonları var, aktiviteleri var vesaire derken kendimizi burada bulduk. Duşumuzu aldık, yerleştik. Şimdi de güzel bir yemek yiyip odamıza çekilip uyuyacağız. Odamıza diyorum, çadır kurabiliriz ama bugün yağmur bekliyoruz. Özellikle sabaha karşı. Her şeyimizin ıslanması problem olabilir. Önce dediler ki arkada bir verandamız var. Oraya çadır kurabilirsiniz. Ki şu veranda. Daha sonra dediler ki isterseniz içeride bir odamız var. Onu kullanın. Biz de odaya geçtik. Hatta bize daha da bir güzellik yaptılar. Mayıs fiyatları değil de Mart fiyatlarından, yani oldukça ucuz. Bugüne kadar kaldığımız en ucuz odayı tutmuş olacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün de çadır kurmadık. Ama çok da önemli değil. Güzel insanlar. Muhabbet ediyoruz, sorular soruyoruz. Cevaplar alıyoruz. Güzel bir akşam geçireceğiz, öyle düşünüyorum. Sabah erkenden de kalkıp yola çıkacağız. Dolayısıyla bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın. Kilometer Ausgrabung Göbekli Tepe. Nach Göbekli Tepe. Geliyor. Ve